Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Portakalı herkes sever. Özellikle kışın insanın bağışıklık sistemini güçlendiren, bol vitamin içeren mucizevi bir meyvedir. Ama reçelini herkes sevmeyebilir. Neden? Çünkü portakalın o dış kabuğundaki muhteşem aromatik tadı herkes sevmeyebilir. Eğer siz de portakalın dış kabuğundaki aromatik tadı seviyorsanız, bu videomdaki portakal reçeli tarifini mutlaka denemelisiniz. Saatlerce kaynatma yok. Defalarca kaynatma yok. Çok pratik bir şekilde bu reçeli yapıyoruz ve reçelimizin tadı da acı olmuyor. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Ve bu kıvama ulaşabilmesi için portakalın ne kadar sürede kaynatılması gerektiğiyle de ilgili püf noktaları sizinle paylaşacağım. Portakal peptin açısından çok zengin bir meyve. O yüzden çok uzun süre kaynatmamak gerekir. Eğer çok uzun süre kaynatırsanız reçeliniz jöle kıvamına gelir. Bu da istemediğimiz bir durum. Hadi tarifimize geçelim. İhtiyacımız olan 2 kilogram organik portakal. Bu portakalların mutlaka dış kabuğu ilaçsız ve mumlanmamış olmalıdır. Ayrıca limon reçeli de yaptım. Onun tarifini de izlersiniz. 1 kilogram toz şekerimiz var. Portakallarımızı güzelce yıkıyoruz. Büyük bir tencereye 5 litreye yakın su koyuyoruz ve bu suyu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynayınca İçine portakallarımızı bütün olarak atıyoruz. Evet, bütün olarak atacağız. İki kilogram portakalımızı kaynayan suyun içine atacağız arkadaşlar. Bu arada mis gibi portakal kokusu havaya yayılacak. Bu işlemi neden yapıyoruz? Portakalın o dış kabuğundaki aromatik tadı suya bıraksın, acı tadı suya bıraksın diye kaynatıyoruz. En fazla arkadaşlar 15 dakika kaynatacağız. Burada görmüş olduğunuz limonlardan da limon reçeli yapıyorum. O tarifimi de ayrıca paylaşacağım. Dış kabuklarımız yumuşadı. 15 dakikamız doldu. Soğuk bir su hazırlıyoruz ve içine portakallarımızı koyarak hızlıca soğumasını sağlıyoruz. Birkaç kere suyunu değiştirebilirsiniz. Daha çabuk soğuyacaktır. Bu arada evim mis gibi limon ve portakal kabuğu kokuyor. Evet, soğuması için birkaç kez suyunu değiştiriyoruz. 2 kilogram portakal için 1 kilogram şekerimizi tenceremize alıyoruz. Şerbetimizi hazırlayacağız. 500 mililitre su ilave ediyoruz. Çünkü portakalın da kendi suyu olacak. Çok sulu olsun istemiyoruz. O yüzden 500 mililitre su ilave ettik. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha şerbetimizi kaynatıyoruz. Bu arada portakallarımızı istediğimiz ölçülerde, isterseniz küçük küçük, isterseniz büyük büyük doğrayabilirsiniz. Ama küçük küçük birer lokmalık doğrarsanız reçelin yemesi daha keyifli oluyor. Evet, şerbetimiz hazır. Güzel kıvam aldı. Şimdi içine doğradığımız
portakallarımızı koyacağız. Gördüğünüz gibi hemen portakalın kendi tatlı suyuyla beraber sulandı. Bu arada köpüğü oldu. Köpüğü sönsün diye de 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Reçel yapacak malzemenizin miktarına göre tereyağını ayarlayabilirsiniz. Bizim tabii 2 kilogram portakalımız olduğu için 1 tatlı kaşığı koydum. Bu arada tadına da bakıyorum nasıl olmuş diye. Gayet tadı da güzel. Çok tatlı değil. Portakalın o güzel tadı ağzıma geliyor. Bu arada güzel aroma ve tat versin diye 10-15 adet karanfilimizi de ilave ediyoruz. Arzuya göre 1 adet çubuk tarçın da ilave edebilirsiniz. Şerbetimizle portakalımızı kaynatmaya devam ediyoruz. Kaynatma süresine çok dikkat ediyoruz. 45 ila 60 dakika arasında kaynatma işlemimizi tamamlıyoruz. Çok uzun süre kaynatmanızı tavsiye etmem. Biliyorsunuz portakalın peptin oranı çok yüksek. Çok uzun süre kaynatırsanız soğuduğunda çok katı, jölemsi bir jöle kıvamında olacaktır. Bunu da istemiyoruz. Buradaki önemli püf nokta 45. dakikadan itibaren 1-2 tatlı kaşığı arkadaşlar buzdolabınızın buzluğunda ya da derin dondurucunuza koyacaksınız. Kıvamına o şekilde bakacaksınız. Soğuduğu zaman bakın gördüğünüz gibi damla damla akıyor. Kıvamı gayet iyi olmuş. Eğer yanıları da çok uzun süre kaynatırsanız istemediğimiz bir kıvam elde etmiş oluruz. Bunu istemiyoruz. Şimdi kavanozlara koyacağız. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar sıvı ve akışkan. Yani sakın yanılmayın, uzun süre kaynatmayın. Şimdi bunları kavanozladıktan sonra soğumaya bıraktığımızda göreceksiniz kıvamı çok güzel olacak. Ben küçük küçük kavanozlara koyuyorum. Bir kısmını yemek için ayıracağım, bir kısmını da hediyelik götürmek için hazırlıyorum. Evet, kavanozlarımıza yerleştirdik. Bir miktarını da hem sunum amacıyla hem de sabahleyin kahvaltıda yemek için kahvaltı tabağımıza koyuyorum. Kavanozlarımızın kapağını çok sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Portakalın rengi sıcak bir renk ve o yüzden kişiyi çok mutlu eden bir tarafı var. Kokusuyla, aromasıyla, rengiyle gerçekten portakal reçeli diğer reçellerden ayrışan bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Portakallar bitmeden şiddetle bu portakal reçelini yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yapın. Yapması çok kolay. Tarifi çok kolay. Gördüğünüz gibi sürekli kaynatmanıza gerek yok. Pratik bir şekilde size portakal reçelinin tarifini verdim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve diğer videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonuna basmayı da unutmayın. Ve eğer bu videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.